Renault'un hem dünyada hem ülkemizde en çok satmış olduğu otomobil Clio. Çünkü rakiplerine göre fiyatları daha uygun, ekonomik, parçası, ustası her yerde kolaylıkla bulunabiliyor. Çok fazla sorun çıkartmıyor. Sorun çıkartsa bile çok fazla cep yakmıyor. Satın almak istediğiniz zaman da şehir dışına çıkmanıza gerek bırakmıyor. Satmak istediğinizde ise çok fazla değer kaybetmeden, çok fazla bekletmeden satılabiliyor. Ayrıca tasarım yönünden de son derece başarılı. 4. nesil Renault Clio'lar Fransa, Slovenya ve Cezayir dışında ana üretim merkezi olan ülkemizde 2012 yılında üretilmeye başlayıp 2016 yılında makyaj geçirip Mayıs 2021'e kadar üretilip yerini 5. nesline bıraktı. Ülkemizde 250 bin adetten fazla satılan Clio 4'ler 7 yıl boyunca en çok satılan hatchback otomobil oldu. 2012 yılında katıldığı Euro NCAP testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 88, çocuk yolcu güvenliğinden 89, yaya güvenliğinden 66, güvenlik yardım sistemlerden 99 puan gibi yüksek puanlarla kendisinden üst segmentteki birçok otomobili geride bıraktı. Pratik kullanımda ise özellikle 120-130 km hızların üzerinde çok fazla güven hissettirmeseler de yol tutuş, frenleme olarak sınıf beklentilerini karşılayabiliyor. Fakat yan rüzgarlardan etkileniyor. Modelde kullanılan motorlardan ilki 0.9 litre hacimli turbo motor. Bu motor 90 beygir güç üretip otomobili 178 km hıza kadar çıkartabiliyor. Teknik verilerinde şehir içerisinde 6.1 litre olarak yakıt tüketimi belirtilmiş olsa da pratik kullanımda bu tüketim 6.5 hatta 7 litrenin altına pek düşmüyor. Hem düşük hacimli hem de 3 silindirli olması nedeniyle 0.9'luk motorlar Clio'larda çok fazla tercih edilmiyor. 1.2 litrelik benzinli motorlarının atmosferik olanları 75, turbolu olanları 120 beygir gücünde. 120 beygirlikleri iyi bir performans sunsalar da pahalılar ve 1.2 litrelik benzinli motorlarda yaygın olan alternatif 75 beygirlik atmosferikler. Bunlar şehir içerisinde 7-7.5 litre seviyelerinde yakıt tüketiyor. İkinci eldeki Clio 4'lerin neredeyse %80'ine 1.5 litrelik dizel motora sahip olanları oluşturuyor. Bu motorların 75 ve 90 beygirlik modifikasyonları var. 0-100 hızlanmaları 75'liklerde 14.3 saniye iken 90'lıklarında 11.7 saniye ve her ikisi de yakıt tüketim bakımından son derece cimri. Makul kullanımlarda şehir içerisindeki tüketimi 4.5 litrenin altına düşebiliyor. Clio 4'lerde 5 ileri manuel ve 6 ileri çift kavramalı yarı otomatik şanzımanlar kullanılıyor. Otomatik şanzıman alternatifi 1.2 litrelik benzinlerin 120 beygirlik turbolarında ve 1.5 litrelik dizellerin 90 beygirlik modifikasyonlarında bulunuyor. 300 litrelik bagaj çok büyük olmasa da döneminin B sınıfı hatchback otomobillerinde bagaj hacmi genellikle 280 litre seviyelerinde. Arka oturma alanı, diz baş mesafesi kimi rakiplerinin gerisinde olsa da o da genel olarak sınıf standartlarında. Ön alan hem tasarım hem de kullanışlılık açısından başarılı bir otomobil olsa da Clio 4'lerde hem sürüş konforu hem işçilik ve malzeme kalitesi çok yüksek değil. Joy, Joy Plus, Touch Chrome, Icon, GT Line genel donanım paketleri. Başlangıç donanımlarında arka camlarının manuel olması ve arka tekerlerinde disk frenlerin kullanılmaması eleştiriler almış olsa da başlangıç donanım Clio'larda ABS, denge kontrolü, acil fren desteği, 4 hava yastığı, yokuş kalkış desteği, manuel klima, elektrikli aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleyici, USB ve Bluetooth bağlantıları standart donanımda. Donanım seviyesinin artması ile birlikte ön kol dayama, elektrikli arka camlar, otomatik klima, led farlar, kararan dikiz aynası, 7 inçlik multimedya gibi donanımlar ile opsiyon olarak ön park sensörleri, geri görüş kamerası, bas refleks ses sistemi, eller serbest ve akıllı park gibi donanımlarda olabiliyor. Modeli çoğunlukla şirketlerin ve oto kiralamaların kullanmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca Clio 4 fren bağlantı hortumu sorunu nedeniyle Avrupa'da servise çağrılmış bir otomobil. Clio'larda deri ve kozmetik deformasyonları, bagaj spoilerının ses yapması, silecek motorunun arızalanması, alt takımlarının genel olarak daha erken yıpranması ve en önemlisi ADC şanzıman sorunları daha yaygın görülüyor.